Evet dostlar, sınıra geldik. Çok yorucu bir yolculuk olmadı. Hemen sınıra yaklaşırken az önce bir benzin aldım. Malumunuz, biliyorsunuz, yurt dışına çıkınca yakıt fiyatları Türkiye'dekinin 1,5 katına yakın. Sınırda çok kalabalık görünmüyor. Dur bakalım. Motosikletlere Kapıkule'de, İpsala'da bir tanımlama yapmışlardı ama burada bir şey var mı? Ona bakmak lazım. Gerçi çok da kalabalık değil zaten. Şurayı görünce anılarım depreşti. Geçen Bulgaristan dönüşü arkadaşımız kaza yaptığı zaman onun motorunu çekiciye vermek için şurada bayağı beklemiştik. Bir 2 saat kadar şurada uzandığımı hatırlıyorum. Motoru kapatalım ya. Elle iteriz bundan sonrasını. Dostlar, ben şu sınır işlerini halledeyim. Çıkışta tekrar görüşürüz. Evet, bu sınırı, Türk sınırını geçtik. İlk olarak Bulgaristan polisiyle ilk münasebetimiz. Sulu bir şey mi sokuyorlardı? Burada öyle bir şey vardı galiba. Allah. Azıcık su yedim. Ama olacak iş değil ya. Good morning. Passport. And Where are you going? I'm sorry. Romanya. Bucharest. Are you? Yes. Thanks. You're welcome. Thank you very much. Şu kısmı elimizle itelim. Var herhalde burada da bir kontrol. İyi, güzel, hızlı halloluyor çok şükür. Good morning. Ha? Okay, thank you. Hiç bakmadılar bile. Sabah sporumuzu da yaptık. Evet dostlar, Bulgar tarafını da geçtik. Hızlı bir şekilde. Saatimiz kaç? Saat 8:42. Şu an bir sonraki hedefimiz, bu sefer de Bulgaristan'dan Romanya'ya geçiş için kullanacağımız Ruse Köprüsü. Ruse Bulgar Roman sınırı, Romanya sınırı. Oraya kadar da ne kadar kilometremiz varmış bakalım. 300 kilometremiz varmış. Bir mola veririm. 4,5 saat gösteriyor. Buranın bir kısmı yine dağ yolları ama mümkün olduğu kadar hızlı geçmeye çalışacağım. Hemen e-sim'den hattı değiştirdim bu arada. Bilimum influencerlar gibi hemen burada ürün yerleştirme yapmak isterdim ama öyle bir sponsorumuz yok. Bugün için öncelik, yani keyif alınan yollara doğru yolu uzatmak değil, mümkün olan en kısa, en hızlı yoldan kendimizi Romanya'ya, mümkünse Transfagaraşa'nın kuzeyine, Sibiu tarafına atmak.
Sibiu biraz iddialı olur. Orası 900 kilometreye geçiyor çünkü. Olmaz değil ama hani kendimi o kadar eziyet eder miyim bilmiyorum. Ama en kötü ihtimalle Bükreş'i geçip o Transfakarışan'ın altındaki birkaç küçük şehirden birinde kalacağım. Konaklamayı genellikle öğlen saatlerinde ayarlıyorum. Hani tempo ne oluyor ne bitiyor ona göre bakıp öğlen saatlerinde akşama nerede olmayı planlıyorsam ona göre bir yer seçiyorum. Daha önce akşam geç saatlerde seçtiğim de oldu. Booking'den bir şekilde bulunuyor. Çok zor olmuyor. Yani biraz kontrolsüz gidiyorum. Çok fazla bakmıyorum radar falan ama şimdiye kadar ne geçen sene nedir bu yıl yaptığımız ufak turda hiç radar görmedim ben yurt dışında, ne Bulgaristan'da. Yani Yunanistan'da gördüm birkaç kez ama onlar da yani Nuh Nebi zamanından kalma böyle tripodla falan, elle hatta tabanca şeklinde uzaktan sana doğru tuttukları için lan ne oluyor, ateş mi ediyorlar bana falan diyorsun. Aklıma gelmişken şu an burası için değil gerçi ama Bulgaristan'da ve Romanya'da onların otoban dedikleri yollar için ücretli geçişler aslında. Vinyet diye bir uygulamaları var. Vinyet almak gerekiyor. İnternet sitesinden alıyorsun onu da. Ama geçtiğimiz yıl giderken çok araştırmıştım. Enteresan şekilde sınıf olarak böyle internetten girip motosiklet için alabiliyorsunuz. Lakin bir süredir, son birkaç yıldır motosikletler ücretsiz tanımlanmış. O yüzden bunu almanıza gerek yok arkadaşlar. Ne Bulgaristan'da ne Romanya'da. Alan arkadaşlarım olmuş. Ama bizzat teyit ettim. Bu arada bu otobanlara, paralı yollara çıkarken yukarıda sadece bizdekine benzer, hatta bizdekinden biraz daha değişik, daha portatif okuyucular var. Onlar işte bütün arabalardaki vinyetleri tarıyorlar. Eğer yoksa ilgili tanımı ona göre ceza yazıyor. Yoksa bir gişe vesaire falan direkt bir kullanımı yok. Evet, buralar böyle. Ben biraz tempoyu arttırıp dikkatli bir şekilde yol almaya devam edeyim. Yine yolda ilginç bir şeyler olunca açarım kamerayı. Evet dostlar, yol devam ediyor. Bulgaristan'ın Kotel diye bir dağ köyündeyim. Burada kayak merkezi falan da varmış galiba. Bir Kotel geçidi yazıyordu haritada. Geçtiğimiz bayram arkadaşlarla yaptığımız o kısa turda buradan geçmiştik ve burası anladığım kadarıyla bir Türk yerleşkesi de aynı zamanda. Bir Türk fırını var, Eski Kuruç isminde. Çok güzel poğaça börekleri vardı, aklımda kalmıştı. Burada kahvaltı ederim diye tam da yolumun üzeriydi, geldim ama maalesef kapalıymış. Ben de kısa bir mola verdim. Şimdi devam ediyorum. Devam edelim bakalım. Evet, 425 kilometre yapmışız. Sabah daha 10.30. Güzel yol aldık bence. Sucuğa varmadan bir de yakıt takviyesi yapmamız lazım. Ne viraj be. Evet, selamlar dostlar tekrar. Rusçuğa bir 50-60 kilometre kala bir mola verdim. Baya güzel, şöyle klimalı bir benzinlikte. Şimdi yola tekrar devam ediyoruz. Nereye gidiyorduk? Rusçuk sınırına. 73 kilometre varmış. Sabah erkenden kalkıp 500 kilometre yol gelince, sıcağı da yiyince pek enerji kalmadı. Neyse, enerjiyi toparlarız şimdi. Dostlar, tabii ki problemsiz olmaz.
Bir kamera görüntülerine bakayım dedim. Selim Paşa'da videoyu başlatmıştım. Güzel bir açılış konuşması yapmıştım kendimce anlatıp. Sonra da sınırın orada tekrar açmıştım kamerayı ikinci kez. Bir baktım ne olmuş. Ben yeni kamera setup'ı deneyeceğim, yeni kamera yerleşimi vesaire deneyeceğim derken bu kask kamerasını baş aşağı, yukarıdan aşağı doğru takmaya başlamıştım ama onda da her zaman alıştığım gibi başlama düğmesi alıştığım yerde değil. Basamamışım. Boşu boşuna konuşmuşum. Yok yani görüntüler. Sadece sınırın başında videoyu açtığım görüntüler var. Dolayısıyla eğer nasıl toparlarım bu videoyu bilmiyorum ama bu videonun açılış konuşması olmamış. 30 saniyede toparlamak gerekirse ikinci geleneksel Transfagaraşan turumuza başladık. Bu sabah 5.30'da yola çıktık. 8.30 gibi Hamzabeyli sınır kapısından geçtik. Plan 4-5 gün Transfagaraşan, Transalpina buraları gezmek. Triumph grubundan birkaç arkadaşım halihazırda oradalar. Onlarla muhtemelen yarın kesişiriz. Belki beraber de sürme imkanımız olacak. Değilse merak ettiğim, daha çok vakit ayırmak istediğim daha doğrusu yerler var. Oraları turlayacağız beraber. Şöyle kısaca bir açılış konuşması yapmış olayım. Yanıyor vallahi buralar, yanıyor. 36 derece. Fiziksel olarak çok şükür çok yormuyor motor. İnşallah seyahatin kalanında da aynı şeyi söyleyebilirim. Her seferinde aynı hatayı yapıyorum zaten. Diyorum ki bu sefer mola vereceğim. Kendimi yormayacağım. Tatlı tatlı gezeceğim. Sonra kendimi bir challenge'in içinde buluyorum. Hadi biraz daha. Bu benzinliği boş ver. Bir dahakine. Neyse kahvaltıyı geçiştireyim. Şöyle şunu yerim. Ya işte bir ağzıma bir kuru yemiş atayım. Akşam yemek yerim derken yani adam gibi enerji almayıp bir de bu sıcakta terleyip o ayrı bir disiplin yani buna dikkat etmek lazım. Evet enerjimizi topladık gidiyoruz. Bugün potansiyel birkaç hedef var. Geçen sene Bükreş'e kadar gidebilmiştim ilk gün ama dediğim gibi yol birazcık daha uzundu şimdi. Tam olarak elma değil. Bu yıl Bükreş'i geçmek istiyorum. Transfagaraşan geçidi Karpatlar Romanya'yı ikiye bölüyor yaklaşık. Kuzey ve güneyi var. Karpatların alt kısmına kadar minimum varmayı hedefliyorum. Orada Pitești diye bir şehir var. Biraz daha ilerisinde Curtea de Agreș diye bir şehir var. Zaten o Curtea de Agreș'ten sonra bir 20-30 kilometre sonra Transfagaraşan geçidine tırmanmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bir ihtimal gidip orada bir yerde bir otelde kalıp sabah erkenden Transfagaraşan'a tırmanmaya başlayabilirim. Diğer bir ihtimalde bu Karpatların arasında bir vadi varmış. Yani ne Transfagaraşan ne Transalpina bunlar dağ üzerinden geçen, yüksekten geçen geçitler. Bir de ikisinin arasında adını unuttuğum bir yol var yazarım buraya. O da ovadan iki dağın iki yüksek bölümünün arasından bir nehir yolunu takip eden bir günlük kullanım için yapılan bir yolmuş. Tabi diğerleri de zamanında kullanım için yapılmış ama şu anda daha çok turistik amaçlı kalmış o yolda. O yoldan hızlıca yukarı doğru çıkıp belki de geçen sene çok beğendiğim Sibiu şehrine de varabilirim. Bakalım. Her ikisi de uyar bize. Evet dostlar geldik. Şu an sınır için sıradayım ama hayvan gibi trafik var ha, nasıl olacak? Bildiğiniz fön makinesi dostlar. Şu an fön makinesinin içinde gibiyim. Evet motosikletlere ücretsiz. Bu demir köprü Tuna Köprüsü. Alt katından da tren yolu geçiyor. Geçen sene geldiğimde köprünün üstünde çalışma vardı. Sırasıyla bir karşıya hak veriyorlardı, bir bu tarafa. Şu an ne durumda bilmiyorum. Şöyle soldan yardırasım var. Galiba yapacağım arkadaşlar.
Abimiz polis mi? Neci? Evet. Hatırladığım gibi nasıl bir çalışmaysa bir senede bitmemiş. Hala yapılıyor. İyi, Allah'tan bu tarafın geçişine izin verilen zamana denk gelmişiz. Bu görmüş olduğunuz kocaman nehirse Tuna Nehri dostlar. Yani nehir deyince böyle ufak bir şey geliyor insanın aklına ama şuna bakın, yani boğaz genişliği kadar var mı? Biraz daha kısa galiba. Ve Romanya'ya geçiyoruz. Buradaki arkadaşlar bekliyor. Bir plakasını düşürmüş. Hiçbir kontrol yok değil burada. Yani geçerken sadece araçlar bir ücret ödeyip geçiyorlar. İşte motosikletler direkt transit. Ama geçtikten sonra aynı konteynerda bir tarafta Romen, bir tarafta Bulgar polisler bir kontrol yapıyorlar. Bulgaristan-Romanya arasında Tuna Nehri boyunca, ki sınırlarını tamamen Tuna Nehri belirliyor olabilir. Yani önemli bir kısmında en azından öyle. İşte Tuna Nehri'nin bir kısmı Romanya'nın, bir kısmı Bulgaristan'ın ve sınırlar hep bu nehir boyunca. Bir burada bir köprü var. Bir de yine benim geçen yıl kullandığım ülkenin en batısında Vidin Kalafat Köprüsü var. Orada da yine bu şekilde köprüyle geçiyorsunuz. Haricen birkaç tane daha sınır var. Ama onlarda feribot gibi bir şeyle nehri geçiriyorlar. Videolardan izlediğim kadarıyla pek çok kişi orada saatlerce bekliyor feribotun gelmesi, kalkması, gitmesi derken. O yüzden hani bu iki ülke arasında seyahat düşünüyorsanız bence en mantıklı alternatif burası ve Vidin Köprüsü. Beni burada durdurmuşlardı geçen sefer ya. Vallahi kaldırmışlar bunlar. Bir şey kalmamış burada. Vallahi oradaki kontrol de kalkmış. Biraz önce gördünüz, orada kulübeler vardı. O kulübelerin bir tarafında Romen polisi, bir tarafında Bulgar polisi vardı. Onları da kaldırmışlar. Güzel olmuş. Transit geçiş. Güzel, bize vakit kazandırdı. Şurada bir yerde birazcık durayım dostlar. Sonrasında görüşmek üzere. Evet, yeni bir moladan sonra herkese selam. En son nerede bırakmıştık? Rusçuk çıkışında bir benzinlik girişinde bırakmıştık. Sonrasında bir herhalde 2 saat, 2,5 saat kadar daha sürdüm. Bir çılgınlık yapmaya karar verdim arkadaşlar. Normalde planım biliyorsunuz işte ya Transfagaraşan'ın alt tarafında yukarı çıkmadan bir yerde kalmaktı. İyi ihtimalle de bu aradaki tali yoldan, ana yoldan daha doğrusu tırmanmadan Sibiu'ya geçmeye yetişebilir miyim acaba diyordum. Hesaplarıma göre yetişeceğim gibi görünüyor ama işi birazcık daha challenge hale getirmeye karar verdim. Madem geldim bir miktar daha düşündüğümden erken, dedim ki Transfagaraşan'ı da tırmanayım. Şu an navigasyonda görünen yer Balea Gölü, yani Transfagaraşan'ın zirvesi. Yarının da yağmurlu olacağını hesaba katarak her ne kadar bu yorgunlukla çok fazla keyfinin çıkmayacağını düşünsem de niyetim son anda bir aksilik çıkmazsa işte gidiyoruz. Transfagaraşan'ı tırmanmak. Normal bir tempoyla tırmanırız. Keyif almaktan ziyade görmek, bulunmayı değerlendiririz. Ne kadar olmuş an itibariyle? Sabah İstanbul'dan çıkalı 750 kilometre olmuş. 7,5 saati biraz geçmiş motor sürüşümüz. Yaklaşık 3 saatte mola vermişim. Hani sınır geçişleri, yemekti, şuydu buydu. Oteli gene bir 3 saat yapmış. Benzin alması vesaire. Yani böyle olursa bayağı ekstrem bir şey olacak benim için. Tabii ki hani çok daha uzun sürüşler yapan var teknenin içerisinde ama benim pek aklıma gelmeyen bir şeydi. Aynı gün içerisinde İstanbul'dan çık,
Transfagaraşan'ı yap. Tabii şimdi büyük konuşmayayım, daha yapmadık. Yap. Oradan da hatta Sibiu'ya geç. Yapılabilir olduğunu da netleştirirsem kendime, hafta sonu kaçamağı bile yapılabilir buraya, ama tabii çok yorucu olur. En az 2 gece ayırmak lazım. Hadi bir günde geldin, bir gün gezdin, bir gece kaldın, ertesi günde dönüş. Yani dönüşü de tam yine böyle benim gibi o hız kilometre yaparak yapman lazım ancak. Şu olabilir. Bir gün gelirsin, Transfagaraşan'a falan da çıkmadan dibinde bir yerde kalırsın. Ertesi gün bir Transfagaraşan'ı tırmanırsın yukarı doğru. Sonra tersten bir Transalpina yaparsın. Bu sefer aşağı tarafta bir yerde kalırsın yine. Ertesi günde zaten alt tarafta olacaksın. Yine ilk günkü gibi basar gelirsin. Yani 2 geceyle, rahat demesem de mantık sınırları dahilinde 2 gecelik burası olur. 3 gece en ideali tabii ki. Evet arkadaşlar, burayı da bitireyim. Ondan sonra Transfagaraş'a tırmanmaya başlarken tekrar açarım kamerayı. Evet sevgili dostlar, sonunda başlangıcına geldik Transfagaraşan'ın. Burası Corbeni, Korbeni artık neyse, Transfagaraşan'dan yukarı doğru çıkarken en son kasaba. Bir 11 kilometre sonra Baraj Vidraru barajlar bölgesi var. Zaten o da Transfagaraşan'ın içine dahil sayılıyor. Geçen sene tam olarak motorla buraya kadar gelip buradan hatta bir şeyler yiyip içip sonra geri dönmüştüm. Burayı görünce hatırladım. Yine burada bir sıvı takviyesi sonrası devam. Şimdi hedefimiz Balea Gölü. Yani zirve. Sadece motorlar değil, gördüğünüz gibi arabalar da bayağı ilgi gösteriyor. 800 kilometreyi geçmişiz bugün. 811 kilometre olmuş. Yani 811 kilometre yol yapıp 2 ülke sınırı geçip üstüne bir de Transfagaraşan keyfi yapmaya çalışacağız. Bence olacak ya. Allah. Nasıl bir sinek böcek var ya. Daha yeni sildim, vizörün ortasına geldi yapıştı hayvanat. Ne böyle yedek lastik? Burada da bir değişik bir olay var. Tabut yapmış adam arabanın üzerine. Yani anladığım kadarıyla işlev değil, arabaya değişiklik katmak, üstüne lastikler, bidonlar. O da değişik bir şey. Evet dostlar, galiba şimdi başladık. Konsept bu. Bakalım ayı çıkacak mı karşımıza? Of be. Şu tüneldeki motor sesi, bayılıyorum. 60 kilometre boyunca tırmanış. Hah, ayı. Selam ayı. Bu arada geçenlerde bayağı haber oldu. Tabii yabancı basında falan, böyle sosyal medyada daha çok yer aldı ama yakın zamanda bu bölgede Transfagaraşan'da İtalyan bir motorcuyu bir ayı parçaladı arkadaşlar maalesef. Tabii haberi böyle okuyunca aşırı tehlikeli gibi görünüyor. Evet, tabii ki zaten otoriteler de her tarafta yazmışlar, uyarıyorlar yani. Beslemeyin, durmayın, işte de temas etmeyin vesaire diye. Ama haberin detaylarını bayağı merak ettim, okudum. Bu olay bir hafta 10 gün içerisinde falan oldu. Son zamanlardaki en
endemiyim. Hani ölümcül vakalardan uzun zamandır biri. Ara sıra çünkü saldırı olayları oluyormuş. Arkadaşın kamerasından çıkan görüntülerde zaten hani sosyal medyasına falan da yüklemiş. Ayılarla yakından fotoğraf çektirmeye çalışmış. Yanında yavrusu olan anneyle vesaire. Hatta paylaşmış, bak bana doğru geliyor vesaire falan diye. Ondan hemen sonra galiba hatta kendi kamerasına saldırı görüntüsü de var. Ayı herhalde yavrularından dolayı, biliyorsunuz ya, anne ayılar tehlikelidir. Yanında yavru varsa çok daha saldırgan oluyorlar. Tam olarak hangi bölgede bilmiyorum ama adamı alıp vadiye doğru, aşağıya doğru atmış, gitmiş, parçalamış arkadaşlar maalesef. Sonrasında biraz baktım. Yani ayı popülasyonu bakımından dünyada 2 tane majör ülke varmış arkadaşlar. Birbirine benzer bu açıdan. Birisi Japonya, diğeri de Romanya. İkisinde de kahverengi ayı nüfusu. Bu arada yine baka baka öğrendim. Çok anladığım şeyler değildi ama bir siyah ayı var. Bizim ülkemizde de galiba daha çok o var. Daha nispeten küçük bir ayı cinsi. O da saldırgan ama agresiflik konusunda diğerleri kadar değil. Kahverengi ayı ve malum kutup ayısı. Kutup ayısı zaten hani insanı bildiğin av olarak gören nadir türlerden bir tanesi. O ayrı ama kahverengi ayı da boyutu ve agresifliği itibariyle oldukça tehlikeli bir tür. Bu türün en çok yaygın olduğu yer işte Romanya ve Japonya. İkisinde de aslında kontrollü koruma altındaymış galiba. Şöyle farlarımızı yakalım. Haberlerden okuduğum kadarıyla bu bölgedeki ayıların hepsi aslında etiketli, takip ediliyor. Yani çoğu bölgedeki ayı işte bu bölgeye, buradaki ormanlara salınıyor, takip altına alınıyor. O saldırıyı yapan ayıyı da mesela öldürmüşler. En nihayetinde agresiflik gösterdiği için herhalde genel bir politika. Yavrularını da yine agresiflik gösteren bazı yavruları da başka bölgelere, daha insan temasının olmadığı bölgelere götürmüşler. Velhasıl burada bayağı bir ayı var. Nüfusları da oldukça artmış. O yüzden buralarda bolca karşılaşıyoruz. Evet, şimdi baraj bölgesine geldik. Ben şimdi burada durmayacağım. Muhtemelen yarın öbür gün de tekrar gelirim. Burası Vidararu Barajı. En çok fotoğraf çekilen yerlerden bir tanesi. Yukarıda da galiba bir şeyler var ama bunlar Türk mü? Vallahi Türk. Neyse, yanlarına gideyim dedim ama vakit az. Hafta sonları korkunç kalabalık oluyor diyorlar. Ben geçen sefer de çok şükür hafta içinde denk getirmiştim. Bugün de pazartesi akşam saatleri, şu an için olağanüstü bir şey yok. Zirve muhtemelen kalabalıktır. Şimdi ben geçen seneki videomda biraz bahsetmiştim ama o seri o kadar da fazla izlenmedi. Kanalı da yeni açtığım dönemdi. Belki bu videoyu ilk kez seyreden arkadaşlar olur diye çok kısa, ki becerebilirsem kısa, ben laf ağdalamayı, uzatmayı maalesef seviyorum, bahsedeyim bu yolun esprisinden. Hem de sohbet olsun. Şimdi Transfagaraşan, şimdi burası Karpatlar Sıra Dağları var. Burası da Fagaraş bölgesi oluyor herhalde. Artık üst tarafı muhtemelen. Yani bu Romanya'yı ortadan bölen Karpatları ülkenin kuzeyinden güneyine, güneyinden kuzeyine geçmek için birkaç yol yapmışlar. Burayı da zamanında diktatör Çavuşescu, bu diktatör arkadaşımız Sovyetlere, Rusya'ya, o dönem Sovyet Rusyası'na bir dönemde muhalefet etmiş. Aslında beraber hareket etmekle beraber onlar Çekoslovakya'ya girince
itiraz etmiş. Ben katılmıyorum kardeşim senin Çekoslovakya girişimine diyeyim. Sonra da Çekoslovakya'ya Sovyetlerin girdiği gibi kendilerine de saldıracağını düşünerek askerlerin hızlı şekilde ikmalini sağlamak için güvenli gördüğü bu bölümden, bu Kagaraş diye bir köy var yanılmıyorsam diğer tarafta, oradan bir geçit yapılmasını istemiş. İşte bilmem kaç milyon kilogram dinamit kullanılarak dağları patlata resmi kayıtlara göre 40 kişi ölmüş ama halbuki denen o ki yüzlerce, binlerce belki olmayabilir ama yüzlerce kişi ölmüş bu inşaatta. 4 sene civarında yaptırmış bunu. Ama tabi bahsedilen Sovyet işgali hiç gerçekleşmemiş. O dönem askeri maksatta kullanılmış burası. Sonrasında tabi halk da kullanmıştır muhtemelen ama alternatifleri de olunca burası son yıllarda daha çok turizm amaçlı kullanılan bir yol haline gelmiş. Zaten kışın kapalı, senede işte 3 ay falan açık. Tepe bölgesi muhtemelen. Esas ünlenmesi de malum bir Top Gear diye bir otomotiv dergisi var. Belki de bu alanının en iyisi dünyada. Onlar tam hangi yıl bilmiyorum ama geçtiğimiz yıllarda bayağı bir süre önce yaptığı bir incelemede, bir yayında burayı dünyanın en güzel yolu otomobil sürmek için, motor sürmek için, yani sürmek için dünyanın en güzel yolu olarak tanımlamış. Dolayısıyla sonra da çok popülerleşmiş. Her yıl bu aylarda başta motorcular olmak üzere pek çok kişi geliyor, burayı ziyaret ediyormuş. İşte bu da bizim ikinci gezimiz oldu. Yukarı gittikçe hava tabi serinledi. 21 derece oldu. Saatte 6 oldu. 20 dakikaya oradayız gösteriyor. Birazdan şu en üst zirve bölüme tırmanacağız. Tam da böyle güneşin yine yatay geldiği sevdiğim saatler. Zaten belli bir rakımı geçince ağaç azalıyor, hatta kalmıyor. Tepe ağaç bakımından fakir. O bir anda değişme de çok hoş oluyor açıkçası. Birazdan o zikzaklara başlıyoruz galiba. Buraları da çığlar için yapmışlar. Yol iyice bozulmuş. Sese bak. Şuna bakın ya.
Evet, zirveye geldik. Buradaki göle geçen sene de çıkmadım. Burası bir fotoğraf için fena değil sanki. Ben bir iki fotoğraf çekeyim dostlar. Sonra görüşürüz. Evet dostlar. Zirvedeyiz. Balea Gölü. Buzul Gölü. Krater Gölü artık her neyse. Sağ tarafımız Transfagaraşa'nın iniş kısmı güneyden. Yorulduk ama İstanbul'dan sabah 5.30'da çıkıp 900 kilometre takribi. Bakalım ne kadar olmuş. Havada 14 derece oldu ha. 874,5 kilometre olmuş. Otele varana kadar 950 kilometre olur. Yani yaklaşık 1000 kilometreyle. Vay, Türk kahvesi. Bugünü tamamlamış olacağız. Şimdi de şurayı bir inelim bakalım. Vallahi yorucu ama keyifli oldu. Buranın virajları, bu dönmeli virajları daha güzel. Lastikler de biraz ısınsa. Gün içinde 38-39 derecede fön makinesi gibi yanıp şimdi 14-16 derecede üşümek de enteresan. Bu arada bu dönem tam işte 14 Temmuz, 16 Temmuz, bu 15 Temmuz'u da birleştirenler pek çok Türk grubu da, arkadaş da, takip ettiğim arkadaş da bugünlerde buraya geldiler. Hatta az önce Hasanço var. Trime kullanıyordu eskiden, hem gruptan hem de sosyal medyadan tanıdığım bir arkadaş. O paylaşmış 5-6 saat önce, şanssızlığım diye Transfagaraşan'da yağmur yağıyor diye. Hakikaten de o güzel döndük. Aferin bana. Hakikaten de şakır şakır yağmur yağıyormuş vallahi. Şu anda kupkuru diyemem, nemli belli ama yine de en azından yağmurluk derdi yok.